Dünyada milyonlarca canlı türü varken neden bazıları yok oluyor, bazıları ise hızla çoğalıyor? Bugün, yaşamın zenginliği olan biyoçeşitliliğin neden bu kadar hayati olduğunu ve kaybolduğunda neleri kaybettiğimizi keşfedeceğiz. Türkiye, biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin bir ülkedir. Kendine özgü birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu endemik türler, Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturur. Evet sevgili gençler, aşağıda görselleri verilen canlılar, Türkiye'nin zengin canlı çeşitliliğinin örneklerindendir. Akdeniz foku, sevgi çiçeği, kelaynak kuşları ülkemizin endemik türlerindendir. Yine sadece ülkemizde bulunan endemik canlı türlerinden olan Sivas kangal köpeği, Van ters lalesi, Ankara çiğdemi gibi canlı türleri de Türkiye'mizin biyoçeşitliliğine örnek olarak verilebilir. Türkiye'deki biyoçeşitliliğin bu kadar zengin olmasının nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız. Türkiye'deki biyoçeşitliliğin zengin olmasının nedenleri birkaç temel başlık altında toplanabilir. Birinci neden, Türkiye'nin coğrafi konumudur. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer alması, farklı canlı türlerinin bu bölgede bir arada bulunmasına olanak sağlar. İkinci olarak, ülkede iklim çeşitliliği fazladır. Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimlerin görülmesi farklı yaşam alanları oluşturur. Üçüncü neden, yer şekillerinin çeşitliliğidir. Dağlar, ovalar, platolar, göller ve denizler farklı canlı türlerine uygun ortamlar sunar. Ayrıca, Türkiye'nin 3 fitocoğrafik bölgenin, Akdeniz, Avrupa Sibirya ve İran Turan, kesişim alanında yer alması bitki çeşitliliğini artırır. Son olarak, bazı türlerin yalnızca Türkiye'de görülmesi biyoçeşitliliğin zengin olmasında önemli bir etkendir. Biyoçeşitlilik, biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki veya dünya genelindeki canlıların çeşitliliğini ifade eden önemli bir kavramdır. Bu çeşitlilik, genlerden ekosistemlere kadar her düzeyde kendini gösterir. Biyoçeşitlilik, genler, bireyler, türler, popülasyonlar, komünite, ekosistemler gibi farklı organizasyon düzeylerindeki çeşitlilikleri kapsar. Popülasyon ve komünite kavramları nedir? Popülasyon, aynı coğrafik alanda yayılış gösteren, aynı türe ait bireylerden oluşan topluluktur. Komünite, belirli bir zaman aralığında aynı bölgede yaşayan, iki ya da daha fazla popülasyonun oluşturduğu topluluktur. Türkiye, biyoçeşitlilik ve endemik türler açısından önemli bir konuma sahiptir. Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliği içinde bugüne kadar tanımlanmış yaklaşık 1300 omurgalı hayvan türü bulunmaktadır. Bu canlılar içerisinde 9 memeli ve 19 sürüngen türü sadece Türkiye'de yaşamaktadır. Avrupa kıtasında yaklaşık 12.000 bitki türü mevcutken Türkiye, 3.500 kadarı endemik yaklaşık 10.000 tohumlu bitki türüne ve 12.000 civarında bitki çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliği içinde henüz keşfedilmemiş canlı türleri de bulunmaktadır. Yerli türler başta olmak üzere tüm biyoçeşitliliğin doğal bir miras olduğu bilinciyle korunması her vatandaşın sorumluluğudur. Bu mirasın korunması sadece Türkiye'nin geleceği için değil aynı zamanda dünya çapındaki ekosistemlerin dengesi ve insanlığın refahı için hayati önem taşımaktadır. Türkiye'deki milli parklar zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapar. Türkiye'nin biyoçeşitliliği üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır ve bu çalışmalarda Türk bilim insanlarının önemli katkıları bulunmaktadır. Profesör Doktor Asuman Baytop'un Türkiye florasına yaptığı katkılardan dolayı adına ithafen tanımlanan Baytop'un çöveni, Gypsophila baytopirum, Anadolu teke dikeni, Lycum anatolicum, Türkiye'nin endemik bitki çeşitliliğinin örneklerindendir. Flora, bir ülke, bölge ya da belirli bir yörede bulunan tüm bitki türlerinin genel adıdır. Endemik, alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türlerdir. Bitki coğrafyası, fitocoğrafya bitki örtüsünün yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etkileyen faktörleri inceler. Profesör Doktor Muhtar Başoğlu ve Profesör Doktor İbrahim Baran'ın keşfettiği Antalya semenderi, Lika salamandıra antalyana gibi amfibi türleri, Profesör Doktor Tevfik Karabağ tarafından tanımlanan Uludağ gökçesi, Anterestes uludağens, Antalya yayın çekirgesi, Paraposilimon antalyensis gibi endemik böcek türleri ve Profesör Doktor Bahtiye Mursaloğlu'nun kör fareler üzerine yaptığı çalışmalar ve ülkemizin memeli biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik araştırmalar, Türkiye'nin fauna zenginliğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu çalışmalar, Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin belirlenmesinde ve korunmasında önemli adımların atılmasına katkılar sağlamıştır. Türkiye, biyolojik çeşitlilik yönünden önemli bir konuma sahiptir. Türkiye'deki toprakların büyük bir bölümünü oluşturan Anadolu Yarımadası, 3 farklı fitocoğrafik bölgenin kesişim noktasında yer alır.
Bu nedenle Türkiye'de farklı iklim tipleri ve bitki örtüsü çeşitliliği görülür. Bu durum Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin zenginliğine katkıda bulunmaktadır. Fiziki olarak çeşitli jeolojik yapıları ve yükselti farklılıklarını içeren Türkiye, denizler, göller, akarsular gibi sucul alanlarla ormanlar, bozkırlar, dağlar gibi farklı karasal yaşam alanlarına sahiptir. Bu farklı yaşam alanları bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğine olanak tanır. Evet sevgili gençler, şimdi kitabımızın 68. sayfasında yer alan Türkiye Biyoçeşitliliği adlı 10. etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Öğretmen rehberliğinde küçük gruplar oluşturunuz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zengin ve eşsiz biyolojik çeşitliliğini konu alan animasyonu birlikte izleyelim. Biyolojik çeşitlilik. Biyoçeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleriyle bu ekosistemlerin her bir parçasını içeren ve tüm bu alanlarda bulunan canlılar arasındaki çeşitliliktir. Biyoçeşitlilik unsurları. Genetik çeşitlilik. Bir tür içindeki bireylerden her biri genetik olarak birbirinden farklıdır. Tür çeşitliliği. Bir bölgedeki canlı türlerinin çeşitlilik sayısını ifade eder. Ekosistem çeşitliliği. Belirli bir coğrafi alanda bulunan ekosistemler arasındaki farklılıklar ve bunların canlılarla çevre üzerindeki genel etkisidir. Türkiye'nin biyolojik zenginliği. Türkiye, biyoçeşitlilik açısından dünyanın zengin ülkelerinden biridir. 3 kıtanın birleşme noktasında bulunduğu için Türkiye biyoçeşitlilik bakımından küçük bir kıtaya benzemektedir. Türkiye, Avrupa kıtasındaki bitki türlerinin çoğunu barındırmaktadır. İklim tiplerinin ve toprak özelliklerinin çeşitliliği, üç tarafının denizlerle çevrili olması, 0-5 bin metreler arasında değişen yükselti farklılıkları ve kuş göç yollarından en önemli ikisinin geçiş noktası olması nedeniyle Türkiye'de biyolojik çeşitlilik zenginleşmektedir. Orman, dağ, step, maki ve fundalıklar, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemleri gibi olağanüstü ve farklı ekosistem ve yaşam alanı çeşitliliğiyle birlikte tür ve gen çeşitliliğinde artışı sağlamıştır. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'nın 2024 Ocak ayı verilerine göre Türkiye'de yayılış gösteren damarlı bitki türlerinin sayısı 12.141'dir. Yeni türlerin tanımlanmasıyla bu sayı daha da artmaktadır. Bu bitkilerin yaklaşık 1/3'ü endemik olup sadece Türkiye'de yayılış göstermektedir. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı 2024 yılı Ocak ayı verilerine göre Türkiye'de omurgalı hayvanlardan 500 kuş, 175 memeli, 146 sürüngen, 39 iki yaşamlı ve 403 tatlısu balık türü yaşamaktadır. Bunlardan 206 tür endemiktir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biyoçeşitliliği. Türkiye biyoçeşitliliği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de biyoçeşitliliği zengindir. Adanın bitki örtüsünü Akdeniz iklimi belirler. Doğal olarak yetişen yaklaşık 1900 çiçekli bitki türü bulunmaktadır. Kıbrıs'ın simgesi haline gelen yabani eşekler, adanın doğusunda bulunan Karpaz Milli Parkı'nda koruma altındadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta nesli tükenmekte olan Caretta caretta ve Kelonia midas kaplumbağalarının önemli yumurtlama alanları bulunmaktadır. Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından zengin doğal alanlarının bir bölümü çeşitli statülerle koruma altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2024 Ocak ayı verilerine göre Türkiye'de 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma ve 14 Ramsar alanı kayıt altına alınmıştır. Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliği, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir mirastır ve bu mirasın korunması sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorumluluğudur. Değerlendirme. İzlediğiniz animasyondaki canlılardan yola çıkarak biyolojik çeşitliliği oluşturan temel unsurların sürdürülebilirlik açısından önemini yorumlayınız. Animasyonda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok sayıda farklı bitki ve hayvan türünün yaşadığı görülmektedir. Bu durum, iklim çeşitliliği, farklı yaşam alanları ve coğrafi konum gibi unsurlar sayesinde oluşan biyolojik çeşitliliği göstermektedir. Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin dengede kalmasını sağlar. Canlı türlerinin azalması, besin zincirini bozarak doğadaki dengeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunması,
doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için çok önemlidir. Türkiye Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı. Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin ulusal ölçekte izlenmesine yönelik ulusal bir izleme sisteminin geliştirilmesi süreci Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2013'te başlatılmış ve yaklaşık 13.500 bitki ve hayvan türüne ilişkin envanter verisi toplanarak Nuh'un gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na girilmiştir. Türkiye'deki biyoçeşitliliğin dinamik olarak izlenebilmesine olanak veren bu projeyle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki farklı coğrafik bölgelerde keşfedilen canlı çeşitliliğine dair dinamik bir veri tabanı oluşturulmuştur. Türkiye'nin biyoçeşitliliğine dair bilgilerin bu veri tabanı aracılığıyla tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilmesine ve dinamik olarak takibinin yapılmasına imkan sağlanmıştır. Projeyle Türkiye'deki biyoçeşitlilikte meydana gelebilecek değişimlerin fark edilmesi sağlanarak, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik önlemlerin hızlıca alınması amaçlanmıştır. Evet gençler, şimdi kitabımızın 69. sayfasında yer alan 11. etkinliği birlikte yapalım. Etkinliğin adı, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı Performans Görevi. Bu performans görevinde yakın çevrenizdeki biyoçeşitliliği oluşturan unsurlara ilişkin Nuh'un gemisi Ulusal Biyoçeşitlilik Veri Tabanı üzerinden araştırma yaparak elde ettiğiniz verileri yorumlayarak infografik oluşturunuz. Performans görevi analitik dereceli puanlama anahtarı ile öğretmen tarafından değerlendirilecektir. Bu forma etkinliğin sonundaki kare kodu okutarak ya da kitabın sonunda verilen ekler bölümündeki Form 8'den ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. Öğretmen rehberliğinde 4 ila 6 kişilik gruplar oluşturunuz. Yaşadığınız yerin bir canlı grubunu, kuşlar, tatlı su balıkları, memeliler, sürüngenler, iki yaşamlılar ve benzeri, seçerek aşağıdaki işlem basamaklarını gerçekleştiriniz. Örnek, grubumuz, yaşadığımız çevrede yaygın olduğu için kuşlar canlı grubunu seçmiştir. Nuh'un gemisi Ulusal Biyoçeşitlilik Veri Tabanı üzerinden yaşadığınız şehrin biyoçeşitliliğine ait verilere aşağıdaki adımları uygulayarak ulaşınız. Link adresi verilen Nuh'un gemisi web adresine giriniz. Canlı grubu ve şehir kısmına ilgili bilgileri girerek ara butonuna tıklayınız. Çıkan sayfadaki yaşadığınız şehrin sizin araştırdığınız canlı grubuna ait biyoçeşitlilik verilerine ait grafikleri inceleyiniz. Sayfanın sonunda araştırdığınız canlı grubuna ait türlerin isimlerinin yer aldığı tablolara ulaşınız. Aşağıdaki adımlar izlenir. Nuh'un gemisi Ulusal Biyoçeşitlilik Veri Tabanı'nın istatistik sayfasına girilir. Canlı grubu bölümüne kuşlar yazılır. Şehir bölümüne yaşadığımız şehir girilir. Ara butonuna tıklanır. Açılan sayfada kuş türlerine ait grafikler incelenir. Sayfanın alt kısmındaki tür isimlerinin yer aldığı tablo dikkatlice okunur. Yaşadığınız yerdeki ilgili canlı grubuna ait verileri kaydediniz ve bu verileri öğretmen rehberliğinde analiz ediniz. Elde edilen veriler deftere not edilir. Örnek gözlemler. Şehirde çok sayıda kuş türü bulunmaktadır. Bazı kuş türlerinin sayısı fazla, bazılarının ise azdır. Sulak alanlara yakın bölgelerde tür çeşitliliği daha fazladır. Bu veriler öğretmen rehberliğinde yorumlanır. Seçtiğiniz canlı grubunun biyoçeşitliliğin korunması açısından önemini yorumlayarak değerlendiriniz. Seçilen canlı grubu, kuşlar, tohumların yayılmasını sağlar. Zararlı böceklerin sayısını kontrol eder. Ekosistemde besin zincirinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle kuş çeşitliliğinin azalması, doğadaki dengeyi olumsuz etkiler. Topladığınız bilgileri kullanarak bir infografik hazırlayınız. Grup çalışmalarında herkesin aktif rol almasına dikkat ediniz. Toplanan bilgiler kullanılarak bir infografik hazırlanır. İnfografikte şunlar yer alır. Seçilen canlı grubu, tür sayıları, canlıların doğadaki görevleri, korunmasının neden önemli olduğu, grup üyelerinin hepsi görev alır. Yandaki gibi bazı infografik örneklerine birlikte bakalım. Sizler de kendi öğrenmelerinizden ve elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak benzer şekilde infografik hazırlayabilirsiniz. Grubunuzdan bir sözcü seçerek hazırlanan infografiği arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu süreçte düşüncelerinizi rahatça ifade ediniz. Birbirinize karşı nezaketli ve saygılı olunuz.
Katılımınız için teşekkür ederim. Biodcast.